Merhaba balık burçları ve yükselen balıklar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu kez fincanımı sizlerin niyetiyle kapattım. Falınızı yorumlamadan hemen önce soru cevap destemden ve tarot destemden niyetinize kartlar seçeceğim. Hazırsanız şimdi sizlerden önce odaklanarak, sonra derin bir nefes alarak gönlünüzde, kalbinizde bir niyeti tekrardan zihninizde canlandırmanızı istiyorum. Bakalım bu dileğiniz, niyetiniz gerçekleşecek mi diye hemen kısa bir cevap verelim kartlarımızla sizlere. Balık ve yükselen balık, dileğin, niyetin her neyse gerçekleşecek mi? Niyetin niyetim olsun diyerek hemen destemden niyetine kartımı seçiyorum ve kartının mesajı evet olarak sana geliyor. Sevgili balık, bir kart daha açıyorum. Beklemeye değer ya da benim yorumlamamla uzun süredir bekliyorsan beklediğine değecek. Evet, bu dilek, niyet, gönlünden şu anda odaklanarak, hissederek geçirdiğin her neyse inşallah gerçekleşecek diyor kartların sana. Hadi hazırsan bu dönem için tarot destemden senin niyetine kart seçeyim. Bakalım kartlar sana nasıl mesajlar verecek sevgili balık. İlk kartın ay kartı olarak açılıyor. Bir diğer kartın kupa kahyası ya da kupa prensi diyoruz biz buna aslında. Bu destede bu şekilde adlandırıldı. Bir diğer kartın değnek üçlüsü sevgili balık. Şimdi burada aslında bu dönem kartlar sana çok net bir mesaj gönderiyor. Ay kartı, kupa prensi ve değnek üçlüsü uzun süredir içini kemiren bir belirsizliğin artık daha net görünmeye başlayacağından bahseder. Bu dönem sezgilerin tavan yapacak. Kimin niyetinin ne olduğunu, hangi yolun sana iyi geleceğini içten içe bileceksin. Kupa prensi kalbinde yeni bir kapının açılacağını gösteriyor. Bu bir mesaj, bir itiraf, romantik bir hareket ya da seni mutlu edecek bir haber olabilir sevgili balık burcu. Ruhunun derin bir yerinde bir heyecan kıpırdıyor ve değnek üçlüsü, bu kart aslında burada sana şunu söylüyor. Artık ufka bak. Bir süredir beklediğin fırsat yaklaşıyor. Bu dönem hem duyguların aydınlanacak hem de geleceğe dair bir adım atma cesareti kazanacaksın. Evren kapını hafifçe aralıyor. Sadece senin açmaya hazır olman gerekiyor sevgili balık. Kartların mesajı aslında çok net. Hadi bir de fincanını yorumlayalım birlikte. Balık ve yükselen balıksan bu fincan senin için açılıyor. Neyse halin çıksın falında diyelim. Bakalım fincan bize neler gösterecek. Dilersen sen de hemen şöyle bir fincanını incele. Ve tabii ki ben de göz gezdirip senin için yorumlayacağım sevgili balık. Bakın bakalım sizler neler görüyorsunuz. Evet, burada tam da size hitap eden bir görüntü aslında gözüme hitap ediyor. Ondan sizlere bahsedeceğim. Ama önce şöyle bütünüyle bir fincanı incelemek istiyorum. Bu esnada sizler de tabii ki gördüğünüz figürleri yorumlara yazabilir. Hepimiz adına fincanı güncelleyebilirsiniz. Bakalım neler varmış. Fincanınızın dibi de böyle. Şimdi sevgili balık burçları, fincanınız aslında bana burada çok net bir mesaj getirdi de diyebilirim. Çok derin bir enerjiye sahip bir fincan. Sanki böyle suyun altına dalmışsınız da sessizliğin içinden bir ses size böyle bir şeyler söylemeye çalışıyormuş gibi hissettirdi bana. Şurada gördüğüm şu görüntü sanki deniz dibi gibi. Bakın sizler de görebilirsiniz. Burayı görebiliyor musunuz? Tam bu noktadan bahsediyorum. Burada sanki deniz dibi görüntüsü var sevgili balık burçları. Ve aslında bu görüntü sizlerin iç dünyasının en derin noktalarını gösteriyor da diyebilirim. Belki kimseyle paylaşmadığınız duygularınız, korkularınız ya da özlemleriniz,
yarım kalmış hisleriniz, hepsi sanki bu görüntüde kendini bana göstermiş gibi. Burada gördüğüm bu deniz dibi görüntüsü size şunu söylüyor. Bu dönem hayatınızda görünmeyen ne varsa evet görünür olacak. Yani bu sakladığınız bir duygu olabilir, bastırdığınız bir düşünce olabilir. Çözmek istediğiniz ama çözemediğiniz bir konu bu dönem yavaş yavaş çözülebilir sevgili balıklar. Ve hayırlara vesile olsun. Hemen onun altında bakın, bu deniz dibi görüntüsünün altında sanki burada böyle bir su kaplumbağası gibi bir görüntü var. Ve bu kaplumbağanın sanki böyle bir kolu bir yere uzanıyor ve o kolun ucunda da E harfi var. Görebiliyor musunuz? Tam şu noktadan bahsediyorum. Hani bu kaplumbağa gibi, bu da kolu ve kolunda E harfi beliriyor sevgili balık izleyicilerim. Burada gördüğüm bu görüntü duygusal bir yolculuğu andırıyor da diyebilirim adeta. Derin bir şifalanma, yavaş ama emin adımlarla ilerleyen bir dilek anlamına da gelebilir sevgili balık burçları. Bakın zaten bahsettim. Bu kaplumbağa böyle elini uzatmış ve eli de E harfi gibi dedim. Bunun böyle olması hem bir harfi, hem bir yardımı, hem de bir yaklaşımı temsil ediyor gibi. Bu ne demek aslında biliyor musunuz? Hayatınıza bir yardım eli geliyor. Bu bir kişi olabilir. İsmi E harfiyle başlayan biri olabilir. Bir dost, partner, belki aile üyesi, bilemiyorum. Ya da hiç tahmin etmediğiniz bir kişi de olabilir. Ama bu el size dokunmak, size yaklaşmak, size destek olmak isteyen bir enerjiyi temsil ediyor. Burası çok net. Ve burada gördüğüm görüntüye bütünüyle baktığım zaman çok güçlü bir şey hissettiriyor aslında. Burada deniz dibiyle bu su kaplumbağası görüntüsünün birleşmesi, uzun süre kapalı kalan bir konunun bu dönem açılacağından bahsediyor. Sanki böyle zihninizde sürekli dönüp dolaşan bazı düşünceler var. Hani daha çok şey gibi, ne olacağını bilmiyorum ama artık bir şeylerin netleşmesini istiyorum der gibi düşünceleriniz var ya. İşte burada bu fincanın mesajı size şunu söylüyor. Bir konu olgunlaştı, bir süreç tamamlandı ve artık yükselme zamanı diyor sevgili balık. Bu ister aşk hayatın, ister iş hayatın, istersen de ruhsal bir mesele olsun, hiç fark etmez. Ama kaplumbağanın yavaş ama keskin yürüyüşü gibi size doğru gelen güzel bir enerji akışı var. Hayırlara vesile olsun diyelim. Şimdi burada da bakın, kanat açmış bir kuş görüntüsü var sevgili balık burçları. Bu çok güçlü bir mesaj, bir haber, bir mesaj, bir konuşma, buluşma, belki bir itiraf ve bu haber öyle sıradan bir şey de değil. Hem sizi rahatlatacak hem de kafanızı açacak bir iletişim olacak. Kuş figürü her zaman özgürleşme enerjisini taşır. Yani sevgili balık, seni tutan, sıkan, içinde biriktirdiğin ne varsa bir konuşmayla, bir haberle, bir açıklamayla serbest kalacak bu dönemde. Hayırlara vesile olsun diyelim. Bakalım başka neler göreceğiz sevgili balık. Şimdi burada tek başına böyle duran bir insan silüeti gözüme hitap ediyor. Sanki böyle karar vermeye çalışan biri ya da size yaklaşmak isteyen birinin enerjisinden bahsediyor. Fakat bu kişi her kimse böyle daha cesaretini toparlamamış ve adım atma eşiğinde olarak görünüyor. Bu kişi her kimse sizin hayatınızda sessiz duran ama aslında sizi düşünen biri. Bu kişi aşk hayatınızdan biri de olabilir, aileden ya da iş hayatından da olabilir. Fakat bu kişi şu anda bekleme noktasında. Ve fincanınızın bütününde de kuş ve kaplumbağa figürleri de gördüğüm için burada şunu da söylemem mümkün. Bu bekleyiş
artık bu kişinin atacağı adımla sonuçlanacak da diyebilirim sevgili balık burçları. Fincanınızda dal figürleri var sevgili balık burçları ve sanki ağaç kökleri gibi daha çok bu dallar ve figürler. Bu daha çok emek, sabır, köklendiğiniz bir konu, yavaş yavaş güçlenen bir fırsat ya da yine bir sürecin olgunlaşmasından bahseder. Sizlerin bir hayalinizin toprak tuttuğunu da anlatıyor diyebilirim. Belki uzun zamandır bir şeyler için uğraşıyorsunuz. Belki sabırla beklediğiniz bir haber var. Belki bir ilişki, bir işi veya bir planı geliştirmek istiyorsunuz. Ve burada gördüğüm figür size diyor ki artık meyve zamanı yaklaşıyor sevgili balık. Yani neyin olmasını istiyorsan, neye emek verdiysen, neye niyet ediyorsan işte ona verdiğin emeklerin karşılığını alacaksın der. Burada bir dudak figürü gözüme hitap ediyor sevgili balık. Burada çok özel bir sembol. Daha çok böyle ağızdan çıkacak bir sözden de bahsediyor. Yine konuşma. Bu dönem genelde hayatınızda konuşmalar, yüzleşmeler, duyguların dile gelmesi gibi bence temalar açığa çıkacak. Birileri sizinle ciddi ciddi böyle konuşmalar yapacak. Bunun için üçlü bir vade veriliyor. Bilginiz olsun. 3 saat, 3 gün, 3 hafta içerisinde ciddi ciddi böyle ikili konuşmalarınız var. Ve bu konuşmaların çoğu aslında sizin iç dünyanızı rahatlatacak, size iyi gelecek tarzda konuşmalar. Fakat dikkatli olun, burada ters bir i harfi var. Bu konuşmaların içinde tabii ki böyle ters i de diyebilirim, l de diyebilirim aslında buna. Ters olduğu için hani bu dönem birileriyle, özellikle adında ya da soyadında i harfi olan birileriyle bir tartışma, bir ters düşme gibi durum yaşayabilirsiniz. Bu kişiye karşı dikkatli olmakta fayda vardır diyebilirim. Burada tabii yol figürünüz de var sevgili balıklar. Ve güzel aydınlık yol bunlar. Ya hayatınızda bir konuyla alakalı bir sürecin, tıkanıklık olan bir sürecin ilerlediğine tanıklık edeceksiniz. Ya da gerçekten gideceğiniz yollardan bahsediyor. 2 tane. 2 güzel yolunuz var. Yani bu çıkılabilecek bir yol da olabilir. Plansız bir yol da olunabilir. Bilmiyorum ama gerçekten aydınlık yollar bunlar. Ya da bir konuyla alakalı hayatınızdaki bazı süreçler artık daha net, daha güzel şekilde ilerleyecek olarak da görünüyor diyebiliriz. Şimdi bu fincan aslında bize çok güçlü bir hikaye anlattı. Hayatında bazı konularla alakalı daha derine iniyorsun ve o derine indiğin anda artık yukarı çıkmaya başlayacaksın diyor. Kapalı kalmış bir konu açılacak, saklı bir duygu ortaya çıkacak, güzel bir konuşma geliyor, bir haberim var sevgili balık. Sana yaklaşan bir kişiyi görüyorum, bir yardım eli geliyor, bir dileğin olgunlaşıyor ve bir süreç artık bu dönem meyve veriyor olarak görünüyor. Tabii ki deniz dibi eski duyguların gündeme gelmesinden de burada bize bahsedebilir. Geçmişten birilerinin hayatına geri dönmesi gibi temalar da bu dönemde açığa çıkabilir. Yani bir şey bitiyor, bir şey başlıyor ve yenisi sana geliyor gibi durumlarda ön planda olacak bu dönemde. Hadi bir de tabağına bakalım sevgili balık. Bakalım tabağın bize hangi mesajları getirecek. Şöyle biraz akmasını bekleyelim. Evet, nazar çıkarttık. Şimdi bu dönem biraz aydınlığa doğru gidiş dönemi olacak. Evet, bir konuyla alakalı hane içinde 2'ye ayrılacaksınız. Yani birileri bir şey olur derken diğeri acaba diyecek ya da böyle karar verememe gibi temalar ortaya çıkacak. Bazı konularda hane içinde ters düşülebilecek bir takım konuşmalar gündeme gelebilir.
Yine burada bakın İ harfi kendini belli ediyor. Tam burada çıktı. Bu haneyle bağlantısı olan bir İ harfi de olabilir. Bu kişiye dikkat edin. Bu kişi hanenizin içerisine girmek üzere ya da zaten haneye girip çıkan biri. Bakın bir dedikodu getiriyor. Burada böyle ağzı açık. Güzel bir suretle görmediğim bir İ harfi var burada. O kişiye dikkat edin. Evet. Şimdi resmi bir haberin gelişi var sevgili balıklar. Üstte yukarıda bir tane hilaliniz çıkmış. Bu resmi haber belki mahkemelik bir konu da olabilir. Sanki böyle uzun zamandır bekleniyormuş da gelmiyormuş gibi. Hatta bu konuyla alakalı artık bir imza da atılacak diyor tabakta gördüğüm figürler. Yani netleşen bazı olaylarınız olacak. Özellikle resmi kağıt işleri olabilir, bankayla alakalı işte bir takım olaylar olabilir. Belki bilemiyorum. Yani resmi belki çocukların okuluyla eğitimiyle alakalı beklenen resmi yazılı şeyler olabilir. Bunlar artık netleşiyor. Altına imza atılıyor. Yani güzel imzalar, temiz imzalar olabilir diyor burada bize. Hane içinde bir eşya kaybı gibi bir şey olabilir. Ona dikkat etmekte fayda var. Haneden birileri bir şeyini kaybedebilir. Belki şu anda da kaybetti, bilemiyorum. Üçlü vadede beklenmedik bir para girişi var. Ve bir anahtarınız var sevgili balıklar. Bu araba değiştirme, ev değiştirme, yer değiştirme gibi bir durum olabilir. Bakın buraya da sırt çantasıyla haneye doğru gelen yine birisi var. Uzaktan gelecek olan bir kişiyi temsil ediyor. Sanki bu gördüğüm figür belki de beklenen kişi, bilemiyorum. Evet sevgili balıklar, bugün fincanınız ve kartlarınız bize bunları gösterdi. Eğer bu enerjiyi aldıysanız, hissettiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü sizin enerjinizle bu okumalar daha da güçlenecek. Sizleri seviyorum. Bir sonraki fincanda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.